Öncelikle katılımınız için teşekkür ederiz. Bugün OBase ve strateji olarak birlikte bir sunum, bir webinar gerçekleştiriyoruz. Bugün sizlere stratejinin yeni ürünü, ürünleştirdiği özelliklerinden biri olan Mozaik'i tanıtacağız. OBase tarafından ben iş geliştirme lideri Kerem Erkmen sunumu yapıyor olacağım. Strateji tarafından da Seçkin Bey bana bu sunum sırasında destek oluyor ve Q&A tarafında sorularımızı cevaplıyor olacak. Seçkin Bey, siz de kısa kendinizi tanıtmak isterseniz. Merhabalar, çok teşekkürler. İsmim Seçkin Özer. Ben de yaklaşık 8 yıldır stratejide satış mühendisi olarak görev yapıyorum. Katılımlarınız için çok teşekkürler. Umuyorum çok güzel bir oturum olacak birlikte. Bu oturum boyunca aslında sorularınızı ekranın alt kısmında bulunan Q&A kısmından iletebilirsiniz bizlere. Oturum sonunda bütün soruları hep beraber değerlendirip cevaplıyor olacağız. Ayrıca sunumumuz da kayıt altında. Dolayısıyla sunum sonrasında kayıt halini de e-mail olarak alabileceksiniz deyip ben tekrar sözü Kerem Bey'e veriyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir küçük Safe Harbor Statement'ımız var. Bugün anlatacağımız ürün stratejinin geliştirmekte olduğu bir ürün. Bazı özellikler ekleniyor, bazı özellikler çıkartılıyor. Dolayısıyla bugün alacağınız sunumdan daha farklı ürünlerle karşılaşabilirsiniz ürünle çalışmaya başladığınızda. Kısa bir OBase tanıtımı, OBase kimdir, neler yapar anlatmak gerekirse biz OBase olarak analitik çözümler ve sektörel çözümler ve BI AI alanında çalışan bir IT firmasıyız. 30 yıl önce kurulmuş, 30 yılını tamamlamış bir firma. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da OBase ticker'ıyla işlem gören bir firmayız OBase olarak. Uzun zamandır sektörde olduğumuz için uzun süreli müşterilerimiz var. Bunların bazıları Migros, Türk Hava Yolları, Turkcell gibi büyük firmaların örneklerini verebiliriz. Global çapta çalışan bir firmayız. 20'den fazla ülkede müşterilerimiz var. Aynı zamanda bu globalliğin getirdiği yine 200'den fazla dünyanın çeşitli yerlerinde çalışanlarımız. Aynı zamanda Amerika ve Türkiye'de ofislerimiz var. Aynı zamanda Türkiye'de yerinde Ar-Ge merkeziyiz. Kendimiz projelerimizi ve ürünlerimizi kendi Ümraniye'deki ofisimizde üretiyoruz diye kısaca Oase'i de tanıtmak isterim. Bugünün ajandası olarak önce mozaik nedir, nereden çıkmıştır, hangi pain pointleri ele alıyor, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında semantik katman nedir? Semantik katmanın zengin olmasının bize sağladığı avantajlar nelerdir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Universal Access tarafında bu hazırlamış olduğumuz semantik katmanın ulaşılabilirliği ve erişilebilirliğinin önemini vurgulayacağız. Mosaic Studio'dan bahsedeceğiz. Mosaic'in kısa bir video demosunu sizlerle paylaşacağız ve son olarak da bir soru cevap kısmı yapacağız ve sizlerin sorularını cevaplıyor olacağız. Evet, aslında Mosaic'in çıkış noktası semantik katman ürününün strateji içerisinde yıllardır geliştirilen, bilinen ve güçlü bir özelliği olması. Bunun sadece stratejiyle kısıtlı kalmaması ve farklı ürünlerde, farklı application'larda kullanılabiliyor olmasını sağlamak. AI'ın da hayatımıza girişiyle beraber ürünler arasındaki dataların tutarlılığı bizim için daha önemli olmaya başladı. Burada çok fazla data kaynağı kullanıyoruz. Artık tek bir veri tabanımız yok. Cloud'da tutulan verilerimiz var, on-prem'de tutulan verilerimiz var. İşte zaman zaman uygulamalardan veriler alabiliyoruz ve bunları farklı aplikasyonlarda kullanmak istiyoruz. Ee, Birden fazla BI ürünü kullanıyor olabiliriz, yeni AI agentları kullanıyor olabiliriz. Bunların içerisindeki data tutarlılığını sağlıyor olmak önemli. Burada da biz IT ekiplerine genelde daha çok büyük iş düşüyordu. Biz IT ekipleri deme sebebim ben uzun seneler MSTR tarafında consultant olarak sonra da pre-sales olarak çalıştığım için bu model development'ının getirdiği IT tarafına getirdiği yükü oldukça iyi bilen birisiyim. Dolayısıyla AI'ın da buraya dahil olmasıyla beraber buradaki süreçlerin IT üzerindeki yükün yavaşlatılıyor olması ve süreçlerin hızlanıyor olması aslında Mozaik'in getirdiği en büyük özelliklerden ve çözdüğü problemlerden bir tanesi.
Tools proliferation dediğimiz kısım, çok fazla analitik tool var elimizde. Çok fazla kullandığımız ön yüz uygulaması var. Stratejinin ön yüzünü kullanıyor olabiliriz. Farklı BI ürünleri kullanıyor olabiliriz. AI agentlar kullanıyor olabiliriz. Bunu şirket içerisinde farklı gruplar kullanıyor olabilir. Farklı IT ekipleri yönetiyor olabilir. Dolayısıyla içerideki bilginin tekilleşmesi, uygulamaların tek bir veri üzerinden konuşuyor olması bizim için burada önemli. Aslında hem tutarlılığı sağlıyor olmak hem de uygulamalar arasında bilgi kaybını engellemek burada Mozaik'in hedeflediği ikinci konu diyebiliriz. Üçüncü konu da skill gap. Aslında az önce bahsettiğim bu IT ekiplerinin, data ekiplerinin e, bildiği datalar, kullandığı datalar, farklı uygulamalarda farklı verilerin işleniyor olması, içerideki veriyle alakalı olan bilginin kişilerde kalıyor olması veya uygulamalar içerisinde kalıyor olmasını sağlıyor. Burada semantik katmanın ve özellikle mozaiğin bize getirdiği en büyük avantaj bu dataların merkezi bir yerde toplanıyor olması ve merkezi olarak dağıtılabiliyor olması. Dolayısıyla datanın kullanılabilirliği ve datanın bilinirliği anlamında kişilerin yetkinliklerinden çıkartıp ürünlerin yetkinliğinden çıkartıp daha merkezi bir sisteme burada veri bilinirliğini, data okunurluğunu oturtuyoruz diyebiliriz. Evet, stratejinin mozaiğini tanıtmak gerekirse nereden çıktığını biraz inceledik ama burada business definition dediğimiz verilerin tanımları, işle alakalı olan yaptığımız tanımlamaların semantiğin içerisinde olması bizim için birinci öncelik. Bunun dışında bunun tutarlı olması ve her yerde aynı verinin görünüyor olması bizim için önemli. Örnek veriyorum, BI application'ımızda gidip baktığımızda satış 1 milyon görünüyorken EA'ya sorduğumuzda 2 milyon görünüyor olmamalı. Bu datanın tutarlı olması, karar verme aşamasında bizi destekliyor olması lazım. Dolayısıyla zengin bir semantik katmanın sahip olmanın bizim için getirmiş olduğu en büyük özelliklerden bir tanesi bu. İkincisi mozaikle beraber gelen farklı farklı semantik ürünleri var şu anda piyasada kullanılan. Mozaiğin buradaki en büyük avantajı UI ve UX'inin çok kolay olması. Yani IT ekiplerinin gelip kod yazmak zorunda olmadan, Python'la uğraşmak zorunda kalmadan, eskiden Legacy BI tarafında işte Developer Workstation kullandığımızda strateji içerisinde kendimiz tek tek objeler oluşturmamız gerekiyordu. Bunları AI'ya yaptırarak ve son kullanıcıların burada bu sürece dahil olmasını sağlayarak buradaki süreçleri kolaylaştıran bir e, yapı sunuyor bize Mosaic. Aynı zamanda Trusted with Security and Governance dediğimiz kısımda güvenlik mekanizmalarını yine merkezi bir yerden yönetiyor olmak, kişinin görebileceği dataları sınırlayabiliyor olmak. Burada şu örneği vermek belki doğru olur. Ön yüzde birkaç farklı uygulama kullanıyoruz. Bu kullandığımız uygulamalardan A ürününe gittiğimizde İstanbul'la alakalı bir veri göremiyorken B ürününe gittiğimizde İstanbul'la alakalı bir veri görebiliyor olma ihtimalimiz var bu merkezi bir yerden yönetilmediğinde. Mozaik bunu da çözüyor. Güvenliği yine merkezi bir yerden yönetiyoruz. Obje bazlı yapıyı koruduğumuz için burada kullanıcılar da birer obje ve nelere erişebileceklerini kendimiz semantik üzerinden tanımlayabiliyor. Row level security'ye kadar gidebiliyoruz. Powerful Analytics Engine dediğimiz kısımda Mozaik'in burada bize sağlamış olduğu avantajlardan bir diğeri de hem live hem in memory olarak datayı tutma avantajını bize sağlıyor. Cache'leme mekanizmasını bize sunuyor. Hangi tabloyu, hangi veriyi live almak istiyorsak veya cache'lemek istiyorsak bunu sağlayabiliyoruz. Bu da bize sadece analitik ve ön yüzde hız kazandırmanın dışında aynı zamanda maliyet anlamında da büyük avantajlar sunuyor. Yani her seferinde örnek veriyorum Google BigQuery kullanıyoruz. Google BigQuery'ye Live Connection'a bağlandığımızda sorgu gönderiyor olmak bize her seferinde bir maliyet yazıyorken bu tarafta in-memory cache kullandığımızda Mozaik'le beraber bu gönderilen sorgular direkt
Mozaik'in içerisine gönderiliyor, data source'a gönderilmiyor. Dolayısıyla buradaki maliyetleri de kendimiz daha öngörülebilir bir şekilde sağlayabiliyoruz. Universal Access dediğimiz kısım SQL Access Layer Open Third Party Workload dediğimiz bağlanılabilirlik ve ulaşabildiğimiz database'ler, data source'lar anlamında kendi access layer'ımızın olması. Flexible and Scalable APIs for any custom AI bot dediğimiz burada hem e, data source connection'ları anlamında hem de ön yüzde bağlanabildiğimiz alanlar anlamında hem API hem SDK kütüphanesi olarak Mozaik'in genel olarak hatta stratejinin geniş bir kütüphanesi var. Burada sadece bunu Mozaik'le sınırlandırmamak da lazım. Burada Mozaik üzerinden yaptığımız AI botları, AI agentları yine API'larla embed edilebiliyor. Yine API call'larıyla buradaki dataları çağırabiliyoruz, sorular sorabiliyoruz. Out of the box optimized connectors dediğimiz kısım zaten stratejinin kendi bağlanabildiği data source'lar anlamında geniş ve büyük bir kütüphanesi var. Burada strateji kendi içerisinde ürün kurulumuyla beraber gelen çok sayıda connector var. Aşağıda da yazdığı gibi yüzün üzerinde connector var. Bu connector'ları kullanarak mozaik model oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla burada daha sorunsuz, daha hızlı bir çözüm sunmayı destekliyor strateji. Ve Mozaik'in aslında bence en güçlü olduğu ve en çok değer getirdiği kısım AI powered modeling. Yani biz modeli tek tek oluşturmak yerine tablolar üzerinden AI'ın modeli oluşturuyor olmasını sağlıyor olmak. Burada e, tamamen AI'ın bir model oluşturması ve %100 iş kullanıcılarının kullanımına açmak çok olası bir senaryo değil. Bununla alakalı çok da soru alıyoruz genelde yaptığımız sunumlarda. Bunu ama çok çok hızlı bir accelerator olarak bizim işimizi hızlandırıcı bir araç olarak görmek daha doğru. Yani yaptığımız modellerde objelerin oluşturulması, hiyerarşilerin belirlenmesi, attribute'ların multiformlarının ayarlanabiliyor olması bunların hepsini AI kendisi yapıyor. Bize sadece burada e, bu verilen önerileri onaylamak, reddetmek veya kendimiz yapmak istediğimiz manuel değişiklikleri yapmak kalıyor. Dolayısıyla çok çok büyük ölçüde bizi burada hızlandırıyor diyebiliriz. Onun dışında otomatik data enrichment dediğimiz kısımda hem datanın temizlenmesi konusunda stratejinin eskiden wrangling diye bir özelliği vardı. Şu anda Mozaik'le beraber data prep olarak geçiyor. Çok daha kolay bir UX üzerinden çok daha kolay yapılabilir ve uygulanabilir oldu. Dolayısıyla son kullanıcıların da burada kendi datalarını, modellerini oluşturması, temizlemesi ve kullanıyor olması da IT ekiplerinden biraz daha çıkartıp son kullanıcılara bu uygulamaları ve kullanımı destekler hale geldi. Evet, az önce bahsettiğim gibi aşağıda production ve storage çok fazla data source kullanılıyor artık. Datalar cloud'da tutuluyor. Snowflake, Fabric vesaire, Databricks gibi çok çok ürün var ve bu ürünler üzerinde cloud'da data tutuyoruz artık. Hali hazırda on-prem'de tuttuğumuz bazı datalar var. İşte Postgre'ler, Oracle'lar gibi. Uygulamalardan aldığımız datalar var. Salesforce gibi burada uygulamaları sayabiliriz. Cloud'da yine tuttuğumuz, cloud storage üzerinde tuttuğumuz bazı datalar olabiliyor. İşte şirketimizin OneDrive'ında, SharePoint'inde, Google Drive'ında duran datalar gibi ve aynı zamanda her data tabii bu şekilde gelmiyor. Zaman zaman Excel dosyaları, CSV dosyaları olarak da gelebiliyor. Dolayısıyla bunların hepsinin bir gösteriminin yapılıyor olması, bu verilerin değerlendiriliyor olması önemli. Bu gösterimleri de farklı farklı tool'lardan yapabiliyoruz. Farklı application'lardan yapabiliyoruz yine. Burada standartta aslında Legacy BI Tools dediğimiz strateji, Power BI, Click, Looker, Tableau gibi farklı farklı ürünler var. AI tarafının hayatımıza girmesiyle beraber AI agentlarla bu datalara erişmek istiyoruz. İşte GPT'ler, Gemini, Amazon Bedrock gibi farklı farklı agentlarla bunlara erişebiliyoruz. Bu dataları embed edebiliyoruz.
JavaScript'lerle vesaire ön yüzlerde gösterimler yapabiliyoruz. Data Science tarafında Python bağlantısı gibi buraya data çıkıp ileri analitik çalışmaları yapmak istiyoruz. Aynı zamanda Productivity Tools, Excel, PowerPoint, Teams içerisinde bu datalara erişiyor ve görüntüleyebiliyor olmak istiyoruz. Aşağıdaki storage'ın tamamını yukarıdaki application'larda kullanmak istiyoruz aslında efektif bir şekilde. Burada Mozaik'in getirdiği değeri bu slaytta biraz daha net göreceğiz zannediyorum. Bu benim yaptığım sunumlarda genelde şu şekilde anlattığım bir slide. Burası bence bir örümcek ağına benziyor. Sadece bu data bağlantılarını takip etmek değil, bence bu slide üzerindeki çizgilerin bile nereye gittiğini gözle takip ediyor olmak çok zor. Bırakın bunu tek tek IT ekiplerinin takip ediyor olmasını. Dolayısıyla burada merkezi bir yönetime ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada da mozaik hayatımıza giriyor. Merkezi bir şekilde data source'lardan gelen dataları application'da göstermek ve modellemek için ortada bir semantik katman olarak mozaiği değerlendiriyoruz. Az önce anlattığım gibi Mosaic bize hem line query hem in-memory desteği sunuyor. Enterprise Security dediğimiz güvenliği bütün uygulamalarda kullanabilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda Analytic Engine fonksiyonları var. Birden fazla Mosaic model oluşturabiliyoruz. Modelleri ekip bazında veya işte veri bazında kullanabiliriz. Bu oluşturduğumuz modeller multi-source modeller de olabiliyor. Yani sadece Postgre'den bir model oluşturduğum gibi değil, hem Postgre'den hem Snowflake'ten data alıp tek bir model içerisinde de birleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu tümleşik yapıyı da sağlıyor. Aynı zamanda Open Standard Access dediğimizde yukarıda görülen application'ların hepsine bağlayabiliyoruz. Burada belki şeyi de eklemekte fayda var. Native olarak bağlanabilen şu anda Power BI ve Tableau var ama zamanla bu geliştiriliyor ve e, daha kolay bağlanabilirliği Mozaik'in sağlanacak. Burada kısa bir Mozaik demomuz var video üzerinden göstereceğimiz. Evet, Mozaik aslında nasıl çalışıyor dediğimizde burası stratejinin library ekranı. Library içerisine girdiğimizde sağ üst tarafta bir artı tuşumuz var. Bu artıdan bastığımızda şöyle azıcık da ileri alayım, biraz takılıyor zannediyorum. Artıya bastığımızda mozaik modeli görüyoruz ve bu mozaik modele tıklayarak oluşturabiliyoruz. Ee, Videoda bir yavaşlık oluyor. Şöyle durarak devam etmek istiyorum. Burası mozaik modele tıkladığımızda gördüğümüz ön yüz aslında. Daha önceden bağlamış olduğumuz data source'lar olabilir. Bu data source'ları hızlı bir şekilde kullanabilmek için bize ilk bakışta bu data source'ları gösteriyor. Sol tarafta sol üstteki menüden bakacak olursak eğer kendimiz istediğimiz tabloları ekleyebiliyoruz. Bu eklediğimiz tabloları manage edebiliyoruz. Local file içeriden kendi lokalimizden Excel'ler, CSV'ler yüklemek istiyorsak bunları yükleyebiliyoruz. URL'lerden data çekebiliyoruz. Clipboard'dan yapıştırabiliyoruz. Database connection'ları ekleyebiliyoruz. API bağlantıları yapabiliyoruz. Burada Postgre içerisinde nasıl göründüğünü bu ekranın görüyoruz. Sol tarafta şemaları görüyoruz ve tabloları görüyoruz. Tabloya tıkladığımızda bize tablonun bir ön gösterimini orta ekranda yapıyor. Sağ tarafta da mozaik modelin içerisine alınmış olan tabloları görüyoruz. Burada Proceed tuşuna bastığımızda sağ üst taraftan Mozaik kendisi içeride AI üzerinden bu tabloların indekslerini inceleyip, field'larını inceleyip, birbirleriyle ilişkilendirilmelerini analiz edip, metrikleri, attribute'ları, multiform attribute'ları, hiyerarşileri, obje ilişkilerini bizim için oluşturuyor. Bu oluşturulanlar üzerinden de bize bazı öneriler sunuyor. Sunduğu önerileri de ekranın sağ tarafında görebiliyoruz. Burada farklı örnekleri var. Birinci örneği multiform attribute oluşturmak istiyorum ülkeler için diyor. Biz bu
tavsiyeleri kabul edebiliyoruz veya reddedebiliyoruz. Kenara alacağım. E, Yine burada sağ tarafta gördüğümüz gibi attribute'ların oluşturulması, time attribute'larının oluşturuluyor olması, biz bunları yine isteyip istemememize göre çarpıya basarak reddedebiliyor veya tike basarak kabul ettirebiliyoruz. Aynı zamanda data wrangling, data pre-processing dediğimiz burada datanın kalitesini arttırıyor olmak adına farklı işlemler de yapabiliyoruz. Buradaki birinci örneği missing value'ların replace edilebiliyor olması. Yani tablo içerisinde boş bir alan varsa bu boş alanı istediğimiz bazı bilgilerle tekrardan üzerine yazabiliyoruz. Bu da data preparation kısmının özelliklerinden bir tanesi. Bu değişiklikleri kendimiz hızlıca, kolay bir şekilde bu ön yüz üzerinden yapabiliyoruz. Dolayısıyla bir kodlamaya ihtiyaç duymadan kolayca yapılabiliyor. Buradaki bir diğer özellik de mozaik model içerisinde çok fazla obje olacağı için bu objelerin okunabilirliğini ve bulunabilirliğini kolaylaştırıyor olmak. Burada yine bir klasör yapısı sunuyor strateji bize. Burada örnek olarak zaman için bir klasör oluşturuyoruz. Çok fazla zamanla alakalı attribute'umuz var. Bu attribute'ları daha kolay takip edilebilir ve daha kolay bulunabilir olmasını sağlamak için buradaki klasör yapısı içerisinde zaman klasöründe kullanabiliyoruz. Dolayısıyla son kullanıcılar da buraya geldiğinde kendi kullanmak istedikleri objeleri bulmak konusunda daha kolay adımlar atabiliyorlar. İstediğimiz oluşturulan objeleri silebiliyoruz, kaldırabiliyoruz. Kullanılmasını istemiyorsak bu model içerisinde modelden silebiliyoruz. Objeleri bu şekilde görebiliyoruz. Objelerin dışında bir de tablo görüntümüz var. Tabloların nasıl yapılandığı, içerisindeki objeler birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiklerini tablo görünümünden takip edebiliyoruz. Burada örnek olarak Lookup Year tablosundaki Year ID'ye bastığımızda başka hangi tablolarla konuşuyor ve nasıl bir ilişkisi olduğunu bize hızlı bir şekilde tablo görünümünden gösteriyor Mosaic. Buna ek olarak bir de hiyerarşi takibimiz var. Oluşturulmuş olan hiyerarşileri burada takip edebiliyoruz. One to many, many to one ilişkileri görebiliyoruz. Aynı zamanda oluşturulmamış olan ilişkileri burada hızlı bir şekilde oluşturabiliyoruz. Eskiden stratejinin modellemesi içerisinde parent-child ilişkileri kurmak, birbirlerine ekliyor olmak gerekiyordu. Burada sadece birbirlerine çekerek bunu hızlı bir şekilde oluşturabiliyoruz. Burada metrik oluşturma kısmında da yine zaman zaman işte apply simple formülleri yazmamız gerekiyordu. Yine formüller yazmamız gerekiyordu. Burada da yine aslında son kullanıcıların kolaylıkla kendi istedikleri metrikleri oluşturabilmesini sağlayan bir AI arayüzümüz var. Buradaki örnekte bir profit metriği oluşturabilir miyim diye Mozaik'in içerisindeki AI'ya sorduğumuzda evet oluşturabiliriz. Senin elinde bu veriler var. Mantıklı olan hesaplama bu şekilde olur. Bunu oluşturmak ister misin diye soruyor bize. Biz evet benim için bu formül doğrudur. Oluşturmak istiyorum dediğimizde buradaki hazırlanmış olan metriği oluşturabiliyoruz. Bir de az önce bahsettiğim gibi data prep kısmı var. İstediğimiz tablonun, istediğimiz field'ları özelinde temizlik, data kalitesini arttırmak, okunabilirliğini arttırmak, datanın e, veri tutarlılığını arttırmak için bazı temizleme ve hazırlama çalışmaları yapabiliyoruz. Sonrasında bu mozaik modeli publish ediyoruz. Publish ettiğimizde herkesin yetkisi dahilinde olan herkesin kullanımını açabiliyoruz. Burada dataların ne sıklıkla refreshleneceğini, ne şekilde refreshleneceğini ayarlayabiliyoruz. Örnek olarak bir tablo incremental olarak refresh olsun, bir tablo in memory olarak kalsın. Örneğin lookup tablosu çok fazla değişen bir tablo değil. Dolayısıyla bu şimdilik cache'te dursun. Ben gerekirse manuel olarak refresh ederim. Ama transaction tablom var. Bunun günlük olarak incremental olması gerekiyor gibi bu ayarlamaları da Mosaic model üzerinde yapabiliyoruz. Yine modelin güvenlik kısmını e, kimin ne yetkisi olduğunu, ne şekilde erişebildiğini görebiliyoruz. Yine az önce bahsettiğim gibi tabloya native
connection var. Mozaik modelin üzerine sağ klik yapıp View in Tableau dediğimizde de bize bir tablo exportu veriyor. İçeride oluşturduğumuz olan modeli tabloda bir model olarak kullanabiliyoruz. Bunu sadece export olarak değil, aynı zamanda tablonun içerisinden native olarak authentication ile beraber bütün güvenlik mozaik model içerisindeki hazırlanmış olan güvenlik filtrelemeleri ve mekanizmalarını da tabloya aktaracak şekilde native olarak bağlayabiliyoruz. Burada oluşturduğumuz modeli tablo olarak tablonun içerisine çekiyoruz ve istediğimiz dashboardları oluşturmuş olduğumuz mozaik model üzerinden kurgulayabiliyoruz. Evet, aslında zengin bir semantiğe sahip olmanın bize burada kazandırdığı bazı avantajlar var. Zengin bir semantik ne demek aslında? Biraz daha buna değiniyor olmakta belki fayda var. E, tablo yapıları, içerideki objeler her data source'ta tutuluyor ama bunları daha zengin bir şekilde birbiriyle ilişkilendiriyor olmak, daha ön yüzde içgörü sağlayabilecek şekilde sunabiliyor olmak ve bunu sunacak modele getiriyor olmak aslında burada e, rich semantik, zengin semantik dediğimiz yapının bize olan faydası. Burada strateji obje bazlı bir e, yapı içerisinde olduğu için hem e, objelerin birbirleriyle olan ilişkilerini takip edebiliyoruz. Hem de objelerden daha fazla objeler oluşturabiliyoruz. Burada örnek olarak tabloların içerisinden oluşturulan fact'ler, attribute'lar vesaire. Dolayısıyla çok sofistike ve çok kompleks bir semantiğe gidebiliyoruz. Çok zengin bir semantiğe gidebiliyoruz stratejinin sunmuş olduğu mozaik ürünüyle. Burada tabii sadece IT ve model development anlamında değil, aynı zamanda bu semantiğin iş kullanıcılarına getirmiş olduğu bazı avantajlar var. Turuncu olarak stratejinin getirmiş olduğu özellikleri, mozaiğin getirmiş olduğu özellikleri görüyorsunuz. Üst tarafta siyahla da iş kullanıcılarına sağlamış olduğu bazı avantajları, bazı use case örneklerini görüyorsunuz. Burada örnek olarak parametre ve filtre kullanıyor olmanın bize senaryo ve what if analiz yapmak konusunda avantajı oluyor. Prediktif metrikler, clusteringler kullanıyorsak anomaly detection, fraud prevention anlamında e, kullanımı olabiliyor. Parametrelerin yine dinamik filtrelerin customer segmentation, cohort analiz yapmamıza faydası olabiliyor. Set qualification'ların market basket analiz yapmamıza faydası olabiliyor gibi. Yani sadece bu getirilmiş olan özellikler mozaiğin AI ile beraber otomatikleştirmiş olduğu bazı özellikleri sadece IT gözüyle değil, aynı zamanda business'ın işini de oldukça kolaylaştıran ve hızlandıran bazı özellikler olarak da görüyor olmak lazım. Burada stratejinin güvenlik modeline bir de değinmek istiyorum. Merkezi model dedik. Bu güvenliğin bütün uygulamalar içerisinde benzer şekilde aynı şekilde kullanılıyor olması ve herkesin dataları doğru görebiliyor olması bizim için önemli dedik. Burada güvenlik filtrelemeleri kullanabiliyoruz. Row level security dediğimiz, hatta zaman zaman cell level security diye de bundan bahsediyoruz. Sadece kolon veya sütun bazlı değil, hücre bazında güvenlik filtrelemeleri yapabildiğimiz kadar geniş bir güvenlik filtrelemesi var stratejinin. Object level access control dediğimiz kısım hangi objeye kimin erişebileceği ni ayarlayabiliyoruz. Granular User Privileges dediğimiz, örnek olarak birisi mozaik modeli görüntüleyebilir ve kullanabilir. Mozaik modelde değişiklikler yapabilir yetkisini verirken birisi sadece görüntüleyebilir yetkisi verebiliyoruz. Dolayısıyla kullanıcıların objeler üzerindeki yetkilerini de yönetebiliyoruz. Bunu kullanıcı değil, aynı zamanda kullanıcı grupları özelinde de yapabiliyoruz. Örnek olarak finans ekibim var. Finans ekibimdeki kişilerin standartta bir kullanma yetkilendirmesi varsa finans ekibi grubu oluşturup finans ekibine yeni bir kullanıcı, yeni bir
çalışan geldiğinde kişiyi sadece grubun içerisine ekliyor olmam burada bütün güvenlik tanımlamalarını yapıyor olmayı getiriyor. Dolayısıyla daha merkezi, daha kolay, daha yönetilebilir olmasını sağlıyor. Bir de flexible authentication methods dediğimiz burada dış kaynaklı third party authentication'ları da strateji üzerinden kullanabiliyor ve kullandırabiliyoruz. Burada yine sol tarafta user privileges dediğimiz kısım functionality'leri ayarlayabiliyor ve kullanabiliyoruz. Roller bazında kullanıcılara privilege'lar sağlayabiliyoruz. Object Access Permissions dediğimiz kısımda e, datanın kişiselleştiriliyor olması, kişilerin sadece kendilerine ait dataları görebiliyor, kullanabiliyor, kaydedebiliyor, silebiliyor olması kısmı var. Bir de Role Level Security dediğimizde de burada kullanıcıların aslında kolon bazlı, sütun bazlı dataları görebiliyor ve okuyabiliyor olması, güvenlik mekanizmalarının bütün application'lara gönderiliyor olması önemli diyebiliriz. Mozaik modeller aslında burada best of both worlds diye geçiyor. Yani iki dünyanın da bizim için en avantajlı sistemlerini bize getiriyor. Burada hem bize büyük bir esneklik sunuyor, proje şemasını kullanıyor olmak tarafında. Aynı zamanda e, bunu çok hızlı ve AI destekli yaptığı için de büyük bir kolaylık ve hız sağlıyor diyebiliriz. Universal Access dediğimiz kısımda da Mosaic modele native olarak bağlanabilen bazı uygulamalar var. Burada bunlardan birincisi Tableau. E, Bu sunum içerisinde videolar biraz uzun dolayısıyla soru cevap kısmına daha fazla vakit ayırıyor olmak için videoların hepsinin üzerinden geçmeyeceğim ama burada Tableau Connector'ımız var. Tableau Connector'ı üzerinden mozaik modelleri tablonun içerisinde kullanmamızı sağlayabiliyoruz. JDBC Connector'ımız var. Yine JDBC üzerinden bu dataların kullanılabiliyor olmasını strateji üzerinde sağlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde native olarak Power BI Connector'ımız var. Burada Power BI'ya Mosaic modeli native olarak bağlayıp yine Tableau örneğinde gördüğümüz gibi hazırlamış olduğumuz Mosaic modeli Power BI içerisinde otomatik olarak kullanılmasını sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda Google Workspace Connector'larımız var. Burada Google Sheets, Google Slides gibi e, uygulamalarda kendimiz oluşturmuş olduğumuz mozaik modelleri pluginlerle bu uygulamaları import ederek gerek dataları buraya çekebiliyoruz, gerek oluşturmuş olduğumuz grafikleri buraya çekmemizi de sağlayabiliyoruz BI tarafından. Burada Excel bağlantısının bir örneği var. İstediğimiz datayı e, çekiyor. Excel'e import ediyor ve Excel üzerinde gösterimini sağlayabiliyoruz. Bunun bize sağlamış olduğu avantajları belki biraz daha hani iş kullanıcıları açısından şöyle anlatmakta fayda var. Hem Excel tarafında hem PowerPoint tarafında stratejinin oluşturmuş olduğu bu add-in'ler geçerli ve kullanılabilir. Örnek olarak aylık bir raporlamamız var. Bu aylık raporlama için Excel üzerinde standart bir şablonumuz var. Her seferinde mozaik modele gidip bir export alıp exportu düzenlemek yerine standart bir template'i Excel'de oluşturup pluginle datayı buraya verip daha sonrasında sadece plugin üzerinden refreshlenmiş datayı Excel içerisinde refreshliyor olmak veya PowerPoint içerisinde üst yönetime aylık olarak yaptığımız bir sunum var. Bu sunum için datayı bağlıyoruz ve sadece her ay yeni satış rakamları geldiğinde buradaki grafikleri güncelliyoruz ve üst yönetime sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Her seferinde export almak, ekran görüntüleri almak vesaire yerine buradaki pluginle, add-inle beraber
hem grafikleri hem dataları hızlı bir şekilde refresh edip sunumu tekrar tekrar yapmak zorunda kalmadan hızlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet, bu da son slaydımız. Burada mozaikten bahsettik. Bugün mozaiğin hem data source hem application arasında bir semantik katman olduğunu, AI tarafından hızlandırılan bir model olduğunu ve tutarlılığı sağlamak için aslında ne kadar kilit bir rol oynadığını bugün bahsetmiş olduk. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Seçkin Bey, sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle aslında e, mozaik bizim için ne gibi fayda sağlıyor? Genel bir bakış olarak düşünürsek birincisi aslında Kerem Bey'in daha önceki slaytlarda gösterdiği gibi kurumların pek çoğunda pek çok farklı veri kaynağı var. Ve pek çok farklı ön yüz uygulaması da var. Günün sonunda da yine o göstermiş olduğumuz örümcek ağı gibi hangi uygulama hangi veri kaynağından veri alıyor? Bu veri kaynağındaki veri işte bir takım kalite kontrollerden geçti mi? Yoksa işte örneğin Python'da bir takım algoritmalar geliştiren bir ekip var. İşte bir skorlar, tahminlemeler yapıyor. Diğer taraftan işte SQL yazan ekipler var. Kendi ekipleri için data çekiyorlar. İşte diğer taraftan işte stratejide dashboard kullanan ekipler var. Farklı bir ekip işte Power BI kullanıyor olabilir, Tableau kullanıyor olabilir. AI agentları üzerinde bir takım analizler çalıştırılıyor. Agentic AI ile workflow'lar kurgulanıyor gibi aslında veri pek çok yerde ve biz aslında Universal Semantic Layer olmadan verinin bu uç sistemlerdeki tutarlılığını kaybetmeye çok meyilli bir hale geliyoruz. Eee Semantic Layer, Universal Semantic Layer en temel olarak aslında bu problemi bizim için çözebiliyor. Diyor ki bu farklı veri kaynakları ve farklı ön yüzler olsa da biz kullanıcılara merkezi bir yerden veriyi beslersek günün sonunda aslında herkes aynı veriyi görebilir. Ve rakamlar arasında tutarsızlık olmaz. Ki bu da çok ciddi problemlerden bir tanesi aslında. Örneğin işte az önce bahsettiğim gibi Python'da örneğin şirket karlılığı üzerinden bir analiz yapan kişinin şirket karlılığını nasıl hesapladığını bilemeyebiliriz. Belki bu BI ürününde farklı bir şekilde hesaplanıyor. Ya da işte Excel'e veri alıyor. Excel'de ekipler veri üzerine çalışıyor. Orada da karlılık var ama oradaki karlılık da bambaşka bir karlılık. Dolayısıyla aslında verinin tekil tanımını kaybetmeye başlıyoruz bu noktada. Ama en temel olarak Mosaic diyor ki veriyi merkezi bir şekilde tanımlayabiliriz. Karlılık evet e, ekranda görmüş olduğunuz Mosaic model üzerinde karlılık tanımlı ve bu karlılığı bütün uygulamalara aynı veri tanımıyla yaygınlaştırabiliyoruz. Böyle oldukça da aslında veri tutarlılığını kaybetmiyoruz. Buradaki kritik özelliklerden birisi bu. Ve peki nasıl yaygınlaştırıyoruz? Hani kolay bir şekilde mi yaygınlaştırıyoruz? Evet, burada kullanmış olduğumuz protokoller aslında standart protokoller. İşte SQL bağlantı sağlayabilmek için JDBC protokolümüz var. E, bu şu anlama geliyor. JDBC ile bağlanabilen tüm ürünler aslında Mosaic'e bağlanabilir. Ekranda göremediğiniz pek çok ürün buna dahil. İşte SAP Business Objects, IBM Cognos olabilir. E, dBeaver ve benzeri veri tabanı yönetim ürünleri olabilir. Bu gibi ürünlerin hepsi aynı veri kaynağına bağlanabiliyor. Ve buradan SQL yazabiliyorlar. Ya da işte Power BI'den bağlanan bir kullanıcı DAX yazabilir. Ya da işte bunu dış sisteme B2B, B2C gibi kurgular yapmak istiyorsunuz. REST API'ler var bu noktada. REST API ile istediğiniz sisteme veri paylaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada veri paylaşımı oldukça kolay. Bir diğer taraftan evet veri paylaşıyoruz ama verinin güvenliği. Yine aslında çok detaylı bir güvenlik olduğundan bahsettik. Buradaki bir diğer kritik avantaj ise bunun merkezi bir şekilde yapılabiliyor olması. Yani evet herkese kendi yetkisi dahilinde veri görebilecek şekilde yetki tanımlamasını yapıyoruz ama benim bunu işte bir strateji dashboard'unda ayrı, agent'a verirken ayrı, işte Python, Jupyter Notebook üstüne paylaşırken ayrı tanımlama yapmama da gerek yok. Ben bunu yine Mosaic model üzerinde yapabiliyorum. Diyorum ki
şu gruplar. Burada da tabii ki otantikasyon olarak sizin otantikasyonlarınızı kullanabiliyoruz. LDAP, işte OIDC ve benzeri otantikasyonları sağlayıp sizdeki mevcut grupları, kullanıcı gruplarını alıp onlara yetki tanımlamaları yapabiliyoruz. Bu senaryoda da her bir dashboard için, işte her bir data için ekstra güvenlik tanımlaması yapmadan Mosaic model üzerinde merkezi bir güvenlik tanımlaması bizim için bu işlemi de halletmiş oluyor. Ve tabii ki monitoring. Burada yine kritik konulardan birisi. Yapılan bu işlem, sisteme erişen kullanıcılar. Hangi kullanıcılar sisteme bağlandı? İşte hangi veriye eriştiler? Burada bu yıl itibariyle Sentinel adını verdiğimiz bir fonksiyoneliteyi de duyurduk. Hassas verilerin işaretlenmesi. Sistemdeki hassas veriler nedir? İşte KVKK kapsamındaki veriler olabilir. Bu verileri kimlerin görmeye yetkisi var? Bu bir rapor olabilir. Bir de kimler görmüş? Yine aksiyon üzerinden diyebiliriz bunu. Kim hangi veriyi görmüş? Bu veri tüketim noktasında istatistikler olarak audit ve compliance raporları, regülasyon raporları sağlanabiliyor. Aynı zamanda model üzerinde yapılan bütün değişiklikler de loglanıyor. Yani bir karlılık KPI oluşturduk. Bu KPI daha sonradan değiştirildi. Bu KPI kim değiştirdi? Hangi tarihte değiştirdi? Neden değiştirdi? Bu gibi bütün istatistikleri de yine kendi içerisinde toplayan bir yapıya sahip. Ve veri kaynağı noktasında da tamamen multi-source. Yaklaşık 200'e yakın farklı veri kaynağından veri alabilir. Almış olduğu bu verileri isterseniz bellek içi olarak tutabilir, isterseniz live olarak da tutabilir. Live tutmaktaki faydalardan birisi de gerçek zamanlı raporlamaya imkan sunabiliyor. Gerçek zamanlı raporlamayı sadece dashboard olarak düşünmeyin. Bir yapay zeka agent'ı, bu yine stratejinin kendi yapay zeka agent'ı da olabilir tabii ki. Örneğin bugünkü satışlarım nasıl gidiyor diye sorduğunuzda size bugün o anlık satışınızı getirebilir veri tabanı üzerinden ve bunu live bağlantıyla yapabilir. Ama tabii ki dilerseniz burada in-memory bağlantıyla da veriyi belirli frekanslarda in-memory olarak tutarak kullanıcılarınızın dashboardları üzerinde, yapay zeka agentları üzerinde ya da veri tabanı bağlantılarıyla bütün bu verilere in-memory olarak erişmesini de sağlayabiliyoruz. Ve farklı veri kaynaklarındaki veriyi birleştirme imkanı da sunabiliyoruz. Örneğin işte Fabrik'ten veri aldım, Postgre'den veri aldım, Salesforce'tan veri aldım. Bunların hepsini Mosaic model üzerinde birleştirdim ve önünüzde kullanıcılara sundum diyebiliyoruz. Bu da bizim için önemli bir opsiyon mozaik içerisinde. Burada sadece tek bir modele bağlı kalmak zorunda da değilsiniz. Bu noktada birden fazla model oluşturabilmeniz de mümkün. Ve bu modelleri de yine yetkiler çerçevesinde istediğiniz kullanıcılara açabilirsiniz. Bu kullanıcılar da bu modelleri belirtilen yetkiler çerçevesinde kullanabilir. Aslında özetle mozaik stratejinin burada farklı bir ürünü gibi de düşünebilirsiniz. Strateji aslında ekranda gördüğünüz BI Tools noktasında, BI Tools alanında AI BI çözümü sağlayan bir platform. Ve aynı zamanda bir de Mosaic ile birlikte Universal Semantic Layer sağlayan bir platform. Yani Mosaic kullanmak istiyorsanız illa stratejinin dashboard ön yüzeyini kullanmak zorunda değilsiniz. Mosaic'i ayrı bir uygulama olarak da kullanabilirsiniz. Ayrı bir fonksiyon olarak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz hem dashboard ve AI ön yüzünü hem de Universal Semantic Layer ön yüzünü ikisini de bir arada kullanabilmeniz yine mümkün diyebiliriz. Şimdi dilerseniz soru cevap üzerinde ilerleyebiliriz. Mevcutta e, ekranın alt kısmında gördüğünüz soru cevap kısmında sorularınızı alabiliriz. Bu sorular üzerinden dilimiz döndüğünce cevaplamak isteriz sorularınızı. Ağzınıza sağlık Seçkin Bey. İki tane soru gelmiş. İlk soru ürünün on-prem desteği mevcut mu diye soruyor. Evet, burada aslında şöyle diyebiliriz. Şimdi strateji aslında container bazlı bir uygulama. Container bazlı bir uygulama olması bize şu avantajı veriyor. Strateji platformu hem cloud'da çalışabilir hem on-prem'de çalışabilir.
Ve burada da aslında konteyner mimarinin getirmiş olduğu bütün yenilikleri kullanmanıza imkan vererek bunu sağlayabiliyor. Bu nasıl oluyor? Yani ne gibi yenilikler, ne gibi avantajlar var? Birincisi elastik bir şekilde sunucunun donanım kaynakları arttırılabilir, azaltabilir. Servisler birbirinden bağımsız olarak çalışır. İstediğiniz servisi, istediğiniz kaynağı sunabilirsiniz. Bir servis down olduğu zaman sistem yine çalışmaya devam edebilir. Bu noktada bir servis down olduğunda yine konteyner mantığında onu hemen yedekleyen diğer servis anında devreye girer ve kullanıcı hiçbir şekilde kesinti hissetmeden platformu kullanmaya devam edebilir. Bunun gibi pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Mosaic ve stratejinin AI BI'ı aslında tüm hepsini birlikte değerlendirebiliriz. Bunların hepsi on-prem olarak çalışabilirler. İsterseniz cloud olarak da çalışabilir. İki opsiyon da sizlerin tercihine göre mümkün. Evet, Ee, farklı evet. çalışma modellerinden bahsetmişken ikinci bir soru daha var. Burada ek lisanslamaya ihtiyacı var mıdır diye soruluyor. Biraz lisans modelinden ve buradaki yapıdan da bahsedebilirsek Seçkin Bey. Hı hı. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi stratejide lisanslama aslında fonksiyoneliteye göre değişiyor. Fonksiyoneliteye göre kastımız da aslında mozaik, evet, yeni bir fonksiyonelite mi? Evet. Strateji müşterisi olmayan kurumlar için evet, bu aslında ayrı bir lisanstır. Strateji kullanan kurumlar için ise bu ayrı bir lisans değildir ama AI lisansı kapsamında geliyor. Öyle de söyleyebiliriz. Yani AI kullanma yetkinliğiniz varsa evet, Mozaik'i de kullanabilirsiniz. Çünkü Mozaik'in içerisindeki pek çok servis aslında AI yetkinliklerini içerisinde de barındırabiliyor ve modellemeyi oldukça kolaylaştırabiliyor. Bu noktada mevcut müşteriler için aslında neredeyse yani yok diyebiliriz ekstra bir lisanslamaya. AI parantezi içerisinde söyleyebilirim. Ama strateji de hali hazırda müşteri olmayan kurumlar için tabii ki bu yeni bir ürün ama bahsettiğimiz gibi bağımsız bir şekilde kullanılabilecek bir ürün. Evet, bir diğer soru hangi sürüm itibariyle kullanılabilir diye sorulmuş. Burada aslında sürüm olarak şöyle söyleyebiliriz. Eylül 2025 sürümüyle birlikte kullanılmaya başlandı aslında. Tabii ki burada her geçen gün yeni versiyon özellikleri de beraberinde geliyor. Bu noktada aslında strateji konteyner yapısına geçmesiyle birlikte stratejinin versiyon yenileme frekansı da aylık olarak güncellendi. Yani artık strateji her ay yeni bir versiyon çıkartıyor. Bu da aslında sürekli bir yenilik olması anlamına geliyor. Bu noktada da Eylül versiyonu itibariyle kullanılabilir. Ama burada parantez açmak istediğim bir diğer kritik konu. Eğer containerized strateji kullanmıyorsanız, containerized strateji versiyonu kullanmıyorsanız e, bu hali hazırda kullanılabilen bir özellik değil. Yani burada öncelikle bir containerized yapıya geçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında mozaik aktif olmaya başlayacaktır. Bu noktada da bunu söyleyebiliriz. Bu da önemli bir bilgi. Teşekkür ederiz Seçkin Bey. Bir diğer soru burada hangi AI servisi, hangi AI modelleri kullanılabiliyor sorusu çok gelen sorulardan bir Hı tanesi. hı. Kesinlikle bu da çok değerli bir soru. Çünkü e, bu noktada aslında şöyle bir algı oluyor. Strateji AI servislerini kullanmak için mutlaka veriyi yurt dışına çıkartması gerekiyor mu gibi bir soru işaretini de getiriyor aslında. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Yani bu sunum içerisinde anlatmış olduğumuz bütün özellikler tamamen on-prem olarak kullanılabilir. Yani verinizin hiçbir şekilde sizin platformlarınızdan, sizin ortamınızdan dışarıya ya da Türkiye'den dışarıya çıkmasına gerek yok. Ha, bunu tercih edebilir misiniz? Tabii ki tercih edebilirsiniz. Dersiniz ki mesela Azure OpenAI bizim burada desteklediğimiz
AI, AI servislerinden bir tanesi, çok pardon. Gemini desteklediğimiz bir diğer AI servisi. Bunların haricinde lokal LLM desteğimiz de bulunuyor. Lokal LLM'lerde Llama'yı destekliyoruz. Lokal LLM'lerde OpenText Embedding destekliyoruz. İşte GPT 4.1'i destekliyoruz hali hazırda. Buna benzer desteklediğimiz lokal AI versiyonlarımız var. Dilerseniz de hyperscaler'ların AI servislerini de yine kullanabilirsiniz. Bu noktada aslında bu bizim için bir endpoint bağlantısı. Siz bize diyorsunuz ki biz şu endpoint ile çalışmak istiyoruz. Bu bizim desteklenen servis listemizin içerisindeyse hemen kullanıp çalışmaya başlayabiliyorsunuz o endpoint'e bağlanarak. Teşekkür ederiz. Üç tane daha soru geldi en son. Hızlı hızlı bunları da sormak istiyorum. Containerized MSTR sürüme geçmek istersek on-prem desteği var mı diye sorulmuş. Belki buradaki CMC migration, cloud migration yapısından bahsetmekte fayda olabilir Seçkin Bey. Evet, yani burada aslında çok kısa cevap evet. Yani containerized MSTL sürüme geçmek isterseniz on-prem desteği de var. Bunu on-prem'de de kullanabiliyorsunuz. Hı. Bu noktada daha detaylı bilgiler vermek isteriz. Memnuniyetle bizlere ulaşabilirseniz bir toplantı organize edip size bunun detaylarını aktarabiliriz. Hı hı. Mevcut MSTR Architect ve Developer tool'ları ile kullanılmaya devam edilecek mi? Edecekse Mosaic senkronizasyonu nasıl oluyor diye bir sorumuz var. Mevcutta Workstation uygulaması ile devam edilecek ama Developer ile devam edilmeyecek. Onu söyleyebiliriz. Developer uygulamamız hatta 2026 Aralık 31 Aralık itibariyle son bulacak. Bu noktada da sizleri de Workstation'a geçmeyi tavsiye ediyoruz. Bu noktada ama Workstation üzerinden kullanılabiliyor. Burada kritik değişikliklerden biri de aslında artık bu modelleme özelliklerinin web arayüzünden de yapılabiliyor olması. Mozaik'ten önce aslında bunların hepsi on-prem olarak masaüstü uygulamalar üzerinden yapılabiliyordu. Halihazırda artık bunlar web arayüzünden de yapılabilecek. Performans ve hata analizi için Platform Analytics ile entegre çalışıyor mu veya diğer MSTR tool'ları ile denmiş. Evet, Platform Analytics tamamen çalışmaya devam ediyor aynı mantıkta. Platform Analytics bilmeyenler için söyleyeyim. Stratejinin gerçek zamanlı loglama ve raporlama uygulaması. Real time olarak sistemdeki bütün erişim istatistiklerini loglar ve bunu anlık olarak raporlar. Ve bu Mozaik'le birlikte çalışmaya devam ediyor. Evet. Ee, Bir diğer sorumuz büyük tablo verileri için davranışı nasıl bir modelleme anlayışı var diye sorulmuş. Büyük tablo verileri şimdi burada tabii kullandığımız teknoloji burada kritik. Yani hangi teknolojiden nasıl bir veri alıyoruz? Burada büyük tablolardan kasıt işte BigQuery gibi, Snowflake gibi ortamlardan mı veri çekmekten bahsediyoruz yoksa işte Parquet gibi dosyalardan mı? Bunlara bağlanabilir. Strateji oralardan veri alabilir ama bunu biraz daha case by case incelemek gerekiyor. Hani hangi veri kaynağından nasıl veri var, hangi tablolarda veri nasıl tutuluyor, ne kadar büyüklükte, bunlarla ilgili nasıl bağlanmak lazım. Burada stratejinin pek çok parametresi var. Arka tarafta düzenleyebileceğimiz, kurgulamada kullanabileceğimiz. Burada biraz da hani genel bir cevap vermekten ziyade bunlara case by case bakmak daha anlamlı olur. Evet. Bir diğer sorumuz iş birimleri de mozaiğe dahil oluyor dedik. İş birimi ne kadar veriye müdahale edebiliyor? Kural setleri nasıl garanti ediliyor? Ee, Şimdi burada iş birimleri aslında demoda da gördüğümüz üzere oldukça basit bir modelleme ekranımız var. Bu basit modelleme ekranı üzerinde kullanıcılar kendi modellerini, iş birimi kullanıcıları kendi veri kaynaklarına yetkisi olduğu takdirde kendi veri kaynaklarına bağlanıp kendi modellerini, kendi mozaik modellerini oluşturabilirler. Bu noktada e, veriye müdahale aslında etmiyorlar. Verinin bir üst katmanında mantıksal katman olarak nitelendirdiğimiz bu semantik katman üzerinde müdahale edebiliyorlar. Bu tamamen sizin vereceğiniz yetkiye bağlı. Siz derseniz ki iş birimleri bunu hiç kullanmasın. Biz bunu merkezi bir şekilde yayınlayalım. Bu mümkün. Ama şunu da diyebilirsiniz. İş birimleri de
buraya müdahale etsin. Bunu da sağlayabiliriz. Dolayısıyla yani platform çok esnek. Bunu sizin belirleyebileceğiniz bir mantık çerçevesinde kurgulayabiliriz. Burada hani kural setleri nasıl garanti ediliyor gibi bir soru var ama kural setlerinden kastı çok anlayamadım. Burada bir formül üretiyoruz. O yani KPI'ler, formüller, kural setinden kasıt belki buysa. Bunların bu model çerçevesinde sertify edilebilme özellikleri var. Yani ilgili objeler belirli bir ekibin kontrolünden geçtiyse sertify ediliyor ve bir sertifika işareti çıkabiliyor. Ee, Dolayısıyla böyle sertifikalanmış modeller kullanılabilir. Bu şekilde bir garanti sağlanabilir. Hı hı. Bir diğer sorumuz veri nerede tutuluyor? Büyük veri tabloları üzerinde analiz yaparken performans hızlandırıcı çözümler var mı? Şimdi burası mantıksal bir modelleme katmanı. Stratejisiz in-memory bir yaklaşımla gitmezseniz veriyi kendi üzerinde tutmaz. Performanslı bir veri kaynağı kullanıyorsanız bu veri kaynağından %100 performans alabilmenizi sağlar. Dolayısıyla veriye hızlı bir şekilde bağlanır, veriyi kaynak sisteminizden alır, client cihazlara gönderir ve client cihazlar üzerinde agrege edilmiş hali ya da sizin dashboard'da ya da AI agentlarında kullandığınız veriler neyse o şekilde orada bunları gösterebilir. Büyük tablo verileri, büyük tablolar üzerinde performans hızlandırıcı çözümleri var. Bu ama tabii ki farklı birkaç adım içerisinde. Yani bu evet, büyük tabloya bağlanırken bir büyük tabloların, büyük verilerin durduğu veri kaynağı teknolojilerinde yapılacak işlemler var. Transfer sürecinde transferi hızlandırmak için yapılacak protokol ayarları var. Bir de strateji ayarları var. Burada bir önceki soruda da cevapladığım gibi aslında bunun pek çok farklı opsiyonu var diyebiliriz. Ama case by case ilgili teknolojiye göre detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor. Evet. Süreyi de aşmamak adına son bir soru soracağım Seçkin Bey. Hı hı. Tablo bazlı scheduled refresh yapılabiliyor mu yoksa tüm model mi refresh yapılıyor diye bir sorumuz var. Evet, tablo bazlı scheduled refresh yapılabiliyor. Tüm modeli refresh etmeye gerek yok. Tabloları da tamamen sıfırdan doldur boşalt yapmaya gerek yok. Tabloyu da isterseniz incremental olarak sadece değişen kayıtlar ya da işte dünün kayıtları gibi yenileyebiliyorsunuz. Örneğin 50 tablodan oluşan bir modeliniz varsa sadece 3 tablonun yenilenmesini istiyorsanız bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ağzınıza sağlık Seçkin Bey. Teşekkür ederiz dinlediğiniz ve katılımınız için. Çok teşekkür ederiz herkese değerli vaktiniz için. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere diyelim.